Sevgili astroloji sevenler merhaba. Aslan burcuna birlikte bakalım. Aslan yöneticisi Güneş. Elementi ateş, sıcak ve kuru. Niteliği sabit. Enerji yönü eril, tavrı dışa dönük, objektif. Yönelimi sergilemek, motive etmek, idare etmek, yönetmek. Aslan ateş elementinin doğasıyla şekillenmiş, Güneş'in motivasyonuyla bitmek bilmez enerjisini bünyesine almış, Celal ve Cemal isminin yansıtıcısı. Celal, yücelik, azamet, kudret, heybet anlamlarına gelir. Allah'ın celal sıfatları kudret ve adalet yönünü ifade eder. Cemal ise güzellik, zarafet, lütuf, merhamet anlamındadır. Allah'ın cemal sıfatları sevgi, şefkat ve güzellik yönünü temsil eder. Güneşin yönettiği aslan yöneticisinin özelliklerini yansıtır. Tıpkı güneş gibi merkezde ve sabit, aydınlatan, ışık veren, yön gösteren, saklamayan, tüm varlığın çevresinde döndüğü bir hakikattir. Aslan da merkezde olmayı, aydınlatmayı, ışık vermeyi, yön göstermeyi, açığa çıkarmayı, görülmeyi ve çevresinde ilgi odağı olmayı ister. Güneşten aldığı enerji aslanı bu durumlara çeker. Bu Celal ve Cemal ikisinin bir arada olma halini bir de Koç'ta görmüştük. Onda da bir Celali yan vardı. Yine burada da böyle çok ince çizgi içerisinde Celal Cemal isimlerini aynı anda birlikte taşıyan bir enerji, bir burç ve Güneş gerçekten hani nasıl her burcu anlamak için hem karşı aksına bakıyoruz hem de onu yöneten gezegenin de doğasına, hangi evde bulunuyorsa o evin konularına bakıyorduk. İşte Güneş de nasıl yörüngede sabit, herkes onun etrafında dönüyor. O yüzden işte niteliğinin sabit olması, Aslanın da niteliğinin sabit olması tıpkı Güneş'in sabitliği gibi. Herkesin yani bütün gezegenlerin onun etrafında dönmesi, çevresinde, onun yörüngesinde dönmesi de ona öyle bir özellik vermiş Aslan burcuna. O da böyle herkes etrafında olsun istiyor ve onları yönetmek, yön vermek, aydınlatmak, kişilerdeki karanlık noktaları, keşfedilmemiş yerleri aydınlatmayı çok sever Aslan enerjisi. Ve kişilere yön gösterir. Nasıl ki güneş işte doğuyu, batıyı, sabah, öğle, akşam değil mi? Böyle bir yön gösterme yönü var güneşin. Aslan enerjisinde kişilere yön verme, yön gösterme gibi böyle bir motivasyon, yöneticilik gibi ileride göreceğiz. Özellikleri var. Fakat kendindeki bu gücü Rabbinden bilir, onun kudretinin yeryüzündeki yansımasına vesile olduğunun farkına varırsa, parlama arzusu hizmet etmeye, liderliği Rabbi temsil etmeye, yüksek sevgisi Rabbe yönelirse güneş gibi yön göstermeye dönüşüyor işte. Fakat bununla bağlantı yapmalı. O yüzden esmaları öğreniyoruz. Bir insanda celalet tecellisi varsa doğrulukta taviz vermez. Koçta da vardı bu. Adalet duygusu çok güçlüdür. Zayıfı korur ama zulme boyun eğmez. Yalan, haksızlık, ikiyüzlülük karşısında hemen öfke hisseder. Ateş grubu çünkü. Koçta da aynı. O da ateş. Ama bu tecelli nefisle karışırsa öfke, kibir, hükmetme isteği ortaya çıkar. Bu yüzden celalet kalp huzuruyla taşınmaz. Celalet yani o öfke kalp huzuruyla birlikte taşınmazsa, yani ikisi birlikte kullanılmazsa yakıcı olur. Cemal kalbi çeker, celal nefsi yakar. İkisi birleştiğinde kemal doğar. Bunların aynısı Koç'ta da vardı. Tekrar söylüyorum, kusura bakmayın ama gerçekten benzer özellikler var. Sadece gücüne güvenen aslan zorba, sadece sevilmek isteyen aslan etkisiz, gücünü merhametle sevgisini sınırla birleştiren aslan hakiki lider olur. Çünkü gerçek dönüşüm hoşuna gidenle değil, seni terbiye edenle de barışabildiğinde başlar. Aslanı bir üst versiyona çıkaracak en büyük farkındalık budur. Nefsin gururu ile teslim olmuş kalbin vakarı arasındadır. Nefsin gururu, çünkü gurur var orada gerçekten bir yöneticilik, bir üst, bir gösteriş, bir böyle asil bir duruş var. Nefsin gururu ile teslim olmuş kalbin vakarı arasında bulunur. Gücü kendinden bildiğinde nefsi gurur kaplar ve bu gurur onu kibre, gaddarlığa, hatta narsistliğe götürebilir. Gücünü Yaradan'ın tecellisi olarak gördüğünde ise vakarlı. Gurur, vakar, ikisinin arasında çok fark var ve vakar istenen bir şeydir. Bir duruştur yani, asil bir duruş. Azametli, yüce, parlayan ve cömertçe hizmet eden biri olur. Aslanlar aynı zamanda gerçekten cömerttirler. İçindeki bu güçlü enerjiyi dengeleyen ve doğru yere kanalize eden aslanlar, yönetici, organizatör, motivatör, yönetmen, görünürlüğü ortaya çıkartan her alan, sinema, sahne sanatlarının tamamı, estetik, güzellik, kozmetik, aksesuar, dekorasyon, moda, iç mimar vesaire, bu mesleklerde de tekrar bakacağız. Ve çocuklarla ilgili alanlar, finans alanlarına enerjisel olarak çekiliyorlar. Çünkü varoluş yaratılışları böyle. Dolayısıyla hayatta da, dünya sahnesinde de o tür enerjilerden beslendikleri için buralarda görüyoruz aslanları. Ön planda olma ve yönetme hallerinden dolayı doğuştan yakışıklı, güzel, gür saçlı, gür sakallı, özgüvenli, böyle duruşu dik, egolu, bilinçli bir benlik. Yani buradaki egolu, burnu havadan ziyade, hani boş bir ego değil de bilinçli bir benlik. Ne istediğimi biliyorum, benim kimliğim bu tarzında. Dışa dönük ve sosyal. Sözünün eri, aurası yüksek, neşeli. Gerçekten neşeli oluyorlar, güneş gibi parlıyorlar. Cömert, coşkulu, motive, enerjik, popüler. Parlayınca tabii popüler de oluyorsun. Standartları yüksek, sportif, elit, marka kullanıma yatkın. Yani kaliteli şeyleri seviyorlar özellikle. Gold aksesuar kullanmaya yatkınlar. Altınla çünkü bağlantısı var aslan enerjisinin. Görünüşe önem veren, tabii parladığı ve ön planda yönetici pozisyonda olduğu için dedik ya hani doğuştan zaten yakışıklı, güzel, gür saçlı falan oluyorlar. Görünüşe de önem veriyorlar tabii, giyinme, kuşanma anlamında da. Bu eğilimdedirler. Aslan enerjisini tanıyan kişi tüm bu kudreti kendinden yani nefsinden bilirse burcun gölge yanlarıyla muhatap olur. Her burcu anlattığımız gibi şimdi aslanın gölge yanlarına bakalım. 1. Benlik ve ego şişmesi. Kibir ve üstünlük taslama. Çünkü gerçekten üsttesin. Ama bunu karşı tarafa ezdiğin zaman kullandığında bunun gölge yanını yaşıyorsun. Aslanın doğal özgüveni gölgede ben merkezli bir yücelik algısına dönüşebilir. Psikolojik açıdan kendini başkalarından üstün görme. Tabii kendini üstün görünce onları da aşağı görüyorsun. Ben olmasam olmaz düşüncesi çok yanlış. Başarıyı paylaşamama, eleştiriyi kişisel algılama, çok fazla kişilik ego geliştiği için hareketiyle ilgili bir şey söylendiğinde sen benim egomu mu laf söylüyorsun tarzında, bu da önemli. Eleştiriyi kişisel algılama. Bunu kırmaları gerekiyor. Hata yapıldığını kabul etmekte zorlanma. Çünkü ne vardı? İlk şeyde kuruluk ve sıcaklık. Sıcak ve kurular böyle çok fazla dışarıdan söylenen sözlerden etkilenmezler. Dolayısıyla öyle hani kararlı ve dik oldukları için de hata yapmakta ve bunu kabullenmekte zorlanırlar. Hata yaptığını kabul etmekte zorlanırlar. Tasavvufi açıdan nefsi emmarenin benlik putu. İzzeti kendinden bilme yanılgısı. Hayır, Allah sana onu taşıman için verdi. Kibrin kalbi mühürlemesi. Yani emaneti senin zannediyorsun. Tevazu eksikliği nedeniyle feyzin kesilmesi. Feyz gelmiyor bu sefer. Tevazu yok çünkü. Onu kendinden bilince, sahiplenince tabii. Evet. Ben büyüdükçe hakkın geri çekilmesi. Ben. 2. Takdir ve alkış ihtiyacının artması.
Yani onay bağımlılığı. Aslanın görülme isteği, çünkü en derin dürtüler hep böyle burçlara bakarken en derin reflekslerine bakıyoruz. Yani o istese de istemese de onun iç dünyasında olan özellikler var. Aslanda da görülme isteği var bu dürtüde. Dolayısıyla gölgede dış onaya bağımlı bir benlik oluşturur bunu yönetemediğinde. Psikolojik açıdan sürekli beğenilme ve fark edilme arzusu. Alkış yoksa motivasyonun düşmesi, yani ne gerek var? Ama işte olabiliyor. Değerini başkalarının tepkisine göre ölçme. Görmezden gelinince kırılma ve küskünlük. İlgi çekmek için abartılı davranışlar. Tabii bunu beslemek için de bu sefer bu davranışlara girebiliyor. Tasavvufi açıdan riya imtihanı, riya, gösteriş. Bir şeyi gösteriş için yapıyorsun. Halbuki Allah Teala yaptığın her şeyi benim rızamı kazanman için yapacaksın diyor. Bu kadar. Amelin hak için değil, halk için yapılması. Kalbin Allah'tan çok insanlara yönelmesi, yani onlardan bir onay toplama, bekleme hali. İhlasın zayıflaması. İşte ihlas dediğimiz şey yapılan her şeyin Allah için yapılması. Yani bundan çıkıyor, uzaklaşıyor, insanlar için yapmaya başlıyor. Şöhretin manevi ilerlemeyi de durdurması. Tabii insanları kalbine ve kriterini aldığında bu sefer oradan hak uzaklaşıyor ve manevi ilerleme yavaşlıyor, duruyor yani. 3. Haz ve görünürlük ihtiyacının aşırıya kaçması. Gösteriş, ben merkezcilik. Aslanın parlamak istemesi gölgede şekil ve imaj tutkusuna dönüşebilir. Şimdi hep göz önünde ve sahnede ve popüler oldukları için bir imaj tutkusu. Ve bir görünüşünde ufak bir şey olmadığında bu sefer düşme yani. Ufak bir pürüz olduğunda. Ya da ufak bir pürüzsüzlük olmadığında. Psikolojik açıdan gösterişli yaşam arzusu, lüks ve statüye aşırı önem, kendisi önem verdiği için karşı tarafta olmadığında da onu bir küçümsemeye de gidebiliyor. Yani onu düşük görüyor. Yani bunlar olmamalı. İnsanların çeşit çeşit işte görüyoruz burçlardan. Yaratılış hali var. Hepsi kendi değerinde çok güzel. Sahne olmadığı yerde isteksizlik, kendini gösteremediği yerlerde. Dış görünümle iç değeri eşitleme. Yani dıştan ne kadar güzelsem ancak o kadar içten güzel olabilirim. Ben dıştan kötüysem, beni beğenmezlerse ben değersizim. Yani değer kriteri insanların onayına bağlanmış. İşte bu onları hem yorar psikolojik olarak, gerçekten motivasyonu ve düşürür, psikolojiyi düşürür. Hem de bağımlı hale getirir. Görünür olmadığında değersiz hissetme. Tasavvufi açıdan nefs-i emmarenin şöhret ve riya imtihanı. Riya, gösteriş. Dış süsün iç derinliğinin önüne geçmesi, yine dış kabuk. Amelin ruhunun boşalması. Bir amel, bir iş yapıyorsun ama onun ruhu yok. Yani çünkü dış kabukla ilgileniyorsun. Yani cesette kalıyorsun, görünüşte kalıyorsun. Biraz ona ruh katman lazım. Bazı şeyleri ruhla tamamlaman lazım. Dış kabuğun eksik olabilir yani. Ruhla tamamlayacaksın onu. Gizlilikte yapılan hayrın azalması, göstererek yapıyor çünkü. Görünürlük arttıkça ihlasın zorlanması. 4. Çünkü görünmek istediği için göstere göstere yapınca da bir iyiliği, tabii onun da ihlası kaçıyor. Güç ve otorite ihtiyacının aşırılaşması, baskıcılık. Şimdi yöneticilik konumu var tabii, sıcaklık, kuruluk var, orada kararlılık ve erillik var. Dolayısıyla ben bilirim, ben kararlıyım, işte benim dediğim gibi olacak, bir de sabitlik var. Burada inanılmaz güç ve otorite destekli yani aslan enerjisi. Ama bunu yanlış yerde kullandığında bu çok güzel bir etkidir ayrıca, ama yanlış yerde kullandığında da inanılmaz bir baskıcılık oluşuyor. Aslanın liderlik yönü gölgede hükmetme arzusuna kayabilir. Psikolojik açıdan kontrol etme ihtiyacı, ben bilirim tavrı, başkalarının iradesine alan tanım ama herkes bana uyacak. Aynı o güneşin işte herkesin etrafına dönmesi gibi. İlişkilerde üstten konuşma, gücü kaybetme korkusuyla stres. Tasavvufi açıdan kudreti sahiplenme yanılgısı. Çok büyük bir kudret var sende, evet eyvallah, ama senin değil yani. Bunu sahipleniyorsun. Emaneti zulme dönüştürme riski. Celal sıfatını nefs adına kullanma. Bu celali biz neydik? En başta söylemiştik, aynı koç gibi. Adaleti savunmada kullanmak için sana bu verilmiş. Ve gerçekten hayatta da o pozisyonlarda olacaksın muhtemelen. Dolayısıyla bunu nefs adına kullandığında, kişisel durumlarınla ilgili kullandığında bu senin gölge yanın yani. Adalet yerine tahakküm. Halbuki sen onu adalet için kullanmalısın. Belki genelin adaleti için. Tahakküm, hükmetme. Hizmet bilincinin kaybolması. Tabii kişiselliğe girince şahıslara, yani diğer insanlara yapılan hizmette kayboluyor. 5. Öfkenin gururla birleşmesi, yakıcı celal. Şu celal ve cemalin aynı anda bir arada olmasını unutmamalı aslanlar. Celal yakıcı güçtür. Yani ikisini kullanamadığında, yumuşatmadığında cemalle birlikte gerçekten sert etkilerini yaşarsın. Aslan incindiğinde öfkesini haklı gurur olarak sunabilir. Psikolojik açıdan çabuk parlayan öfke. Çünkü ateş grubuydu bu. Ateşler parlar. Koç, aslan, yay. Bunlar parlarlar. Affetmekte zorlanma. Geri adım atamama. Gurur, kibir. İşte geri adım atamama, affetmek. İkisi hep birbiriyle bağlantılı. İncindiğini kabul etmeme. Yine onu gurur yapıyor. Kabul edemiyor. Sert ve kırıcı tepkiler. Tasavvufi açıdan nefsin ateşinin kontrolsüz yükselmesi. Celalin cemalden kopması. Kalpte katılaşma. Merhametin geri çekilmesi. Yani merhamet kalpte yer bulamıyor. Dolayısıyla geri çekiliyor merhamet enerjisi. Bu sefer ne oluyor? Kalpte merhametin verdiği yumuşaklık olmayınca ne olur? Kalp kas katı, semsert bir kalp. O kalpten çıkan da niyetler, sözler, hareketler hepsi tabii ki kırıcı ve yakıcı olur yani. Hak için değil, nefis için öfkelenme. Halbuki o celal sıfatı hak için, haklı olanı savunmak için verilmişti ona. Ama o nefsi için savunmaya başladı. Burada gölgesine düştü. 6. Merhameti zayıflık sanma, kalbin sertleşmesi. Merhameti zayıflık sanma. Ne kadar önemli. Aslan gücünü korumak isterken yumuşaklığını bastırabilir. Psikolojik açıdan duygularını göstermekte zorlanma, yardım istemeyi güçsüzlük sayma, mesafeli ve soğuk görünme. Güç içerisinde, yani güç enerjisinin ve güç duygusunun içerisinde bunu Oğlak'ta da görüyorduk. Duyguları kenara koyma vardı. Çünkü güçlü olmak için duygunun o vermiş olduğu yumuşaklıkla ilerleyemeyeceklerini, daha zayıf görüneceklerini düşünüyorlar ve dolayısıyla gerçekten bunu aslında dengeleseler çok güzel olur, ama bunu yaşayamadıklarında da yalnızlaşma, kalpten bağ kuramama, tasavvufi açıdan cemal sıfatını bastırma. Halbuki onlarda cemal sıfatı da var, Allah-u Teala'nın cemal sıfatını da almışlar. Çünkü gerçekten çok güzel oluyorlar. Aslan burçları çok güzel giyiniyorlar. Yani toplum içinde böyle kendilerini belli ediyorlar. Rahmet kapısının daralması. Rahmet kapısı daralıyor çünkü kalpte yer bulamıyor rahmet. Merhamet. Bunlar hep cemal, hep aynı şey kökenler. Peygamberi ahlaktan uzaklaşma, çünkü peygamberimiz böyle bir şey yapmıyordu. Kalbin inceliğini kaybetmesi. İşte merhamet olmayınca tabii kalpte incelik de kalmıyor. Yani bunu zayıflık sanmayacak. Gururla vakarı birbirine karıştırmayacak. Kemale giden yolun yarım kalması. Dolayısıyla tabii kemal uzaklaşıyor. Peki kemal hali nasıl olur? Gücün benlikten hizmete dönüşmesi, yani hakiki liderlik. İşte aranan, beklenen aslan enerjisi budur. Aslan gücünü göstermek için değil, taşımak için kullanır. Az önce de dedik, emanetçi, aslında bütün burçlar emanetçi, ama bunun farkına vardığında o güç onda çok güzel bir yöne gidecek. Psikolojik açıdan liderlik baskı değil, ilham verir. Çünkü kalple bağlantı kurdu artık. Kalbi de işin içine kattı. Oradan ilham alıyor. İnsanları yüceltir ve parlatır. Bu yönleri çok güzel gerçekten. Yani sen kendinde keşfedemediğin şeyi aslan enerjisi sana gelir, der ki bak senin şöyle şöyle yönün var. Onu hem çok güzel görür hem de sana da gösterir. Yani o sende karanlık kalan kısmı çok güzel aydınlatır. Görünür hale getirir. O yüzden kişisel motivatör çok güzel olurlar. Kişisel işte motivatör, öğretmen vesaire, bunları çok güzel yapar aslan burcu.
Sorumluluk almaktan kaçmaz. Çünkü bir kişilik, bir ego, bir kimliği var. Gücü paylaşmaktan korkmaz. Bunu güçsüzlük olarak görmez. Ben değil, biz bilinci gelişir. Tasavvufi açıdan kudretin emanet olduğunu idrak, hizmeti izzetin önüne koymak. Yani şu an benim izzetim, benim nefsim değil. Şu an yapılan hizmeti konuşuyoruz. Şu an yapılan işte adaletsizliği savunmayı konuşuyoruz tarzında. Celali adalette kullanma. Zorlayarak değil, örnek olarak yürütme. Orada tahakküm vardı hatırlıyorsanız. Burada tahakküm değil, öyle bir duruş sergileyecek ki. Bu duruşta dimdik ve sabit olması da mesela onun en güzel özelliklerinden biridir. O sabitlikle dayanarak yürüdüğünde o zaman insanlara örnek olacak. Zaten hani yöneticiler derken Aslan, Kova, Koç, Oğlak. 4 tane yönetici burcumuz var. Dolayısıyla yönetici olmak için de tabii hem sağlam bir duruş hem de başkalarına örnek olma durumu var. Dolayısıyla kemal olduğunda bu şekilde bürünüyor. Sultanlıktan kulluğa geçiş. 2. Görünürlükten ihlasa geçiş. Sessiz parıltı. Yani zaten onların görünmesine gerek yok. İster istemez gözüküyorsunuz siz. Aslan artık sahnede olmak zorunda değildir. Işığı zaten hissedilir. Aynen öyle. Psikolojik açıdan onaya bağımlılık azalır. Çünkü artık iç ışığını bulmuş. Alkışsız da üretmeye devam eder. Eyvallah, kendi içindeki değeri biliyor. İçsel değer duygusu güçlenir. Gösteriş yerine sadelik, ama o sadelikte çok güzel bir kalite var yani. Kendisiyle barışıklık. Tasavvufi açıdan amelin hak için yapılması. Yaradan için yapıyor yani orada. İlk başta zaten onu böyle kınasalarda, işte anlamasalarda vesaire. Daha sonradan halk da onu anlıyor. Riyanın ihlasa dönüşmesi, gösterişin Allah için yapılması. Yani daha samimi hale gelmesi. Gizli yapılan hayrın artması. Kalbin halktan hakka yönelmesi. Halklara oynuyor diye artık hak için yapıyor. Kalbi oraya açıldı. Şöhretin perde olmaktan çıkması. 3. Cemal ile celalin dengelenmesi. Yani kemal. Kemal zaten olgunluk haliydi. Cemal, güzellik yani. Her şeyin böyle estetik, güzellik, yumuşak hali. Celal, bu işin sert kısmı yani. O sert kuru, sıcak kuru dedik ya, işte o fıtrat. İkisini birleştirince de kemal. Yerine göre sert, yerine göre yumuşak. Yani mükemmel. Aslan merhameti zayıflık, gücü sertlik sanmaz bu durumda olduğu zaman. Sınır koyarken incitmez. Şefkatli ama kararlı bir duruşu olur. Öfkeyi yönetebilir. Duygularla gücü uyumlayabilir. Duygularla gücünü uyumlar. Güven veren bir otorite olur. Yani kendisine sığındığın otoritenin de bir yönde şefkatli olması gerekiyor. Ama sığındığın kişiye karşı, yani diğer kişiye karşı da otoriter ve kararlı ve sert ve dik duruşlu olması gerekiyor. Dolayısıyla kemalde bu haller var. Tasavvufi açıdan cemal ve celal sıfatlarının dengesi. Nefsin ateşinin kalbi yakmaması. Nefsin ateşinin kalbi yanıyordu. Merhamet koymadığımızda. Rahmetin adaletle birlikte akması. Kemalin doğması. Peygamberi ahlakla yaklaşım. Peygamberimiz de her zaman kalbiyle, merhametiyle, şefkatiyle yaklaşmış. Ama hep sağlam durmuş. Hep sağlam durmuş yani. Hep adaletin yanında olmuş ve adalet savunucusu olmuş. 4. Gururun tevazuya dönüşmesi. Asil duruş. Zaten doğuştan var yani bu asalet. Aslan artık eğilmeyi küçülmek sanmaz. Hatasını kabul edebilir. Geri adım atabilir yeri geldiğinde. Büyüklük göstermektir yani bu artık onun için. Eleştiriden öğrenir. Kendini savunmak zorunda hissetmez. İçsel güven gelmiştir çünkü. Tasavvufi açıdan tevazunun izzet olduğunu idrakı. Tevazu bir izzettir. Kibrin çözülmesi. Kibir gitti ve büyük bir olgunluk geldi. Asıl büyüklük bu işte yani. Hani deriz ya böyle, büyüklük sende kalsın. Gerçekten karşı tarafı affedebilmek yani. Kalpte yumuşama, kalbiyle birlikte hareket ediyor. Tevbenin kolaylaşması. Merhamet gelince tevbe kalpte açıldı. Ve rahmetle temas. Oraya alan açılınca diğer şeyler de akmaya başlıyor. 5. Merhametin güce eklenmesi. Şefkatli koruyuculuk. Aslan artık hükmeden değil, koruyan pozisyonundadır. Sevdiklerini kollayan bir liderliktedir. Güvenli alan oluşturur. Duygusal erişilebilirlik yapar. Tahakkümden çıktı çünkü. Sahiplenirken boğmaz. Yalnızlaştırmayan bir güç sergiler. Tasavvufi açıdan rahmani koruyuculuk. Rahmani. Nasıl da o? Yengeçte vardı hatırlıyorsak. Rahman ve Rahim. Yani böyle karşılıksız merhamet, büyük bir koruyuculuk yani. Nasıl diyeyim? Hani senle dengeli değil. Sen onu az versen bile onun fazlasıyla veren bir koruyuculuk. Rahmani koruyuculuk. Kudreti merhametle kullanma gücünü. Kalbin halka açık, nefsin kapalı olması. Kalbin halka açık, nefsin kapalı olması. Hizmet bilinci. Çünkü yönetici yani. Yöneticiler zaten bir şeylerin sorumluluğunu almış enerjiler. Dolayısıyla orada da bir hizmet bekleniyor. Hakkın gölgesi olma. Hakkın gölgesi olma. Haklı olan şeyi koruma. 6. Benlik merkezinden kalp merkezine geçiş ve tevhid bilinci. Aslında artık merkeze kendini değil, hakkı koyar. Hakkı korumak için verilmişti ya bu iki enerji ona, Celal ve Cemal. İşte onu dengelediğinde gerçekten hakkı koruyan çok harika bir pozisyonda oluyorlar. Benlik savaşları sona erer. Hep benim etrafımda olsun, beni görün diyordu ya. Bunlar sona eriyor. İçsel huzur artıyor. Rekabet yerini ilhama bırakıyor. Varoluşsal güven gelişiyor. Kendini ispat ihtiyacı azalıyor. Dolayısıyla streste düşüyor. Tasavvufi açıdan benden ona, yani yaradana geçiş. Tevhidin kalpte yerleşmesi. Kalpte artık yer buluyor bunlar. Nefsin sükunet bulması. Nefsin sesini biraz durdurduk. Çünkü nefis hep senin olsun, benim olsun, o da baksın, şu da gelsin, bu da söylesin, hayır onu yapma, etme tarzında böyle işte kabul etme, affetme. Bunlar artık susuyor. Kalp hakikatleri biraz konuşmaya başlıyor. Dolayısıyla kul olmanın izzetini yaşıyor ve hakiki kemal geliyor. Özet cümleyle parlamak için değil, yol göstermek için yanan ateş. Parlaklık, can yani. Bunda çok bir şey yok ya. Asıl yol göstermek için yanan ateş. Bu çok farklı ve çok kaliteli, çok değerli bir şey. Şimdi aslanın enerjisi bu şekilde. Hangi mesleklere çekiliyor onlara bakalım. Elbette ki bu yaratılışta olan insanlar yöneticilik ve liderlik. Yönetici, müdür, ekip lideri, işletme sahibi, patron. Çünkü emir almaktan ve o hiyerarşiden çok hoşlanmaz. Onun en üstünde olmalı yani. Bu emir verecek. Proje yöneticisi. Yani yine onun böyle yön verdiği kişiler olacak etrafında. Sorumluluk almak. Çünkü güneş ego kimlikti ve bu ne istediğini biliyordu. Dolayısıyla sorumluluk almak, karar vermek, yönlendirmek, işte bir güneşin aydınlığı gibi. Aslanın doğasını besler. Bu tür alanlar onun doğal yapısını çok güzel besler. Yetki verilen yerde güveni ve performansı hızla artar ama yetki vereceksin. Sen bunu yapacaksın. Şurayı yöneteceksin diyeceksin aslana. Orada performansı artar. 2. Görünürlük, temsil ve sahne içeren meslekler. Oyuncu, tiyatro, sinema sanatçısı. Şimdi burada alkış bağımlılığından değil ama bu oyunculukta, tiyatroda, sinemada müthiş toplumu aydınlatan, müthiş bir şekilde toplumu yöneten mesajlar içeriyor biliyorsunuz. Dolayısıyla burada da bir yönetme var aslında. Burada da toplumu, halkı yönetiyorsun. Yaptığın sanatın verdiği mesajla yönetiyorsun.
Dolayısıyla oyuncu, tiyatro, sinema sanatçısı da aslan içindir. Sahne sanatları, performans sanatçısı, o gösteri hali, yani ben yetenekliyim hali, dansçı, şov sanatçısı, eğlence sektörü tamamen aslanın alanları. Sunucu, spiker yine göz önünde. Marka yüzü yine göz önünde ve zaten bunlar çok presentable insanlar oluyor, az önce söylemiştik. Yani hem beden olarak hem de giyiniş olarak, giyim kuşam anlamında. Kurumsal temsilci, PR, halkla ilişkiler, göz önünde olmak aslanı canlı tutar. Takdir gördüğü alanlarda motivasyonu her zaman yükselir. Takdir görecek. 3. İlham verme ve öğretme odaklı meslekler. Eğitmen, yani bu gerçekten kişisel motivatör. Yani çok çok güzel. Motivasyon konuşmacısı, koç, mentor, atölye lideri, eğitici, içerik üreticisi, yani yön verme ve aydınlatma aslanın işi. Ya bunun içine daha benim saymadığım bir sürü şey de sayabilirsiniz, yani koyabilirsiniz. Öğretme ve ilham verme. Bilgiyi aktardıkça aslan parlar. 4. Marka, prestij ve statü içeren işler. Girişimci. Gerçekten, çünkü o erillik, o sıcaklık, kuru ve sıcaklık. Yani bir kararlılık var orada, bir risk alma var. Bu koçta da vardı hatırlıyorsanız. Yani bu sıcak kurular, sıcak kuru mizaçlar dışarıdan söylenen eleştirilerden falan çok etkilenmezler. Dolayısıyla böyle bir inisiyatif alma, bir girişimcilikte bulunma özelliği vardır bunlarda. Dolayısıyla aslanlar da sıcak kuru olduğu için girişimci, marka kurucusu, lüks sektör yöneticisi, gerçekten para altın, yani üst segment şeylerle çok ilgililer. Dolayısıyla lüks sektör, üst segment satış, kurumsal pazarlama, işin itibarı motivasyon sağlar. İtibarlı şeyler. 5. Koruma, otorite ve sorumluluk gerektiren meslekler. Askeri lider kadrolar. Yine sorumluluk alacak bu kişi. Bu enerji yani. Güvenlik yöneticisi. Emniyet, asayiş birimleri. Hak ve adaletin savunucusuydu ya altın dürtüde. O yüzden bu alanlara da çekiliyor aslan enerjisi. Kriz yönetimi. Risk sorumlusu. Elçilik, konsolosluk. Koruyucu rol aslanı güçlendirir. Çünkü dediğimiz gibi az önce orada bir adalet savunucusu bir şey var yani. Bir yöneticilik, bir arabuluculuk gibi. Elçilik, konsolosluk. Elçilik, konsolosluğu yayda ve terazide de görürüz. Terazi arabulucudur. Yayda biraz daha böyle sınır ötesi işlerle. 6. Hareketli, çok yönlü ve sosyal iş ortamları. Çünkü bunlar sıcaktı, hatırlıyorsanız. Sıcaklar ve eriller. Eril, hareketli, sıcak, canlı. Organizasyon, etkinlik planlama, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, halkla ilişkiler. Çünkü sıcak eriller dışa dönüktü yani. İçte değil enerjileri. Dolayısıyla halkla ilişkileri çok güzel yaparlar. Kurumsal iletişim, protokol, misafir ilişkileri. Protokolü de çok güzel bilirler. Nerede nasıl ne yenir, hangi çatal nasıl konulur yani. Böyle gerçekten o konuda çok iyiler. Nerede ne giyilir, nerede ne yenilir. Medya, saha ekipleri. Medyada göz önünde olan bir şey olduğu için, olgu olduğu için. Ayrıca spor alanları, spor organizasyonları. Buralarda aslanın alanlarıdır. Ya da spor antrenörü. Orada spor motivatörü. Sürekli hareket aslanı diri tutar. Sıcak ve eril. 7. Ekonomi, finans ve değer yönetimi içeren alanlar. Şimdi aslan ve güneş zaten altınla bağlantılı olduğu için altın, para piyasaları vesaire bunlar hep aslanın enerjisi. Ekonomi, finans, altın ve borsa, yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi, kuyumculuk, bankacılık, mali müşavir, parayla ilgili işler. Değer üretmek ve büyütmek motivasyonunu arttırır. Değer üretiyor. 8. Sanat, tasarım, güzellik ve estetik odaklı alanlar. Moda tasarımı, çünkü yine bir görsellik var yani. Bu dış kabukla ilgili şey vardı ya, diğer tarafta işlemiştik. Durumları vardı. Grafik, görsel tasarım, görsel sanatların tamamı. İç mimar, dekorasyon, güzellik, estetik ve bakım sektörü. Bunların tamamı yani. Bunlar bir de neyde vardı? Boğada ve terazide vardı. Güzellik, estetik, bakım. Sanat yönetmenliği. Sanatta da işte bir ön planda olma durumu var. Estetik üretmek ve beğeni görmek aslanın yaratıcı yönünü besler. Şimdi zaten güneş, yani hani bunu nasıl söylemek gerekir bilmiyorum ama farklı anlayışlarda ve inanışlarda güneş tanrı demek. Tanrı da yaratıcı ya. Güneşin bir yaratıcılık, yani güneş enerjisinde, aslan enerjisinde de böyle bir işte bir yaratıcılık atfederler aslana. Dolayısıyla işte bu yönünü besliyor bu meslekler. Ortaya koyduğu iş görünür olduğunda tatminlik duygusu artar. Şimdi yapamayacaklarına bakalım ve aslanı bitirelim çünkü her şeyi yine zıttıyla tanıyoruz. Görünürlüğü olmayan, takdir içermeyen arka plan işleri. Bunlar kimin işi? Başak'ın işi. Başak hiç görünür olmayı sevmez. Sürekli masa başı, tek düze ofis işleri. Uzun süre kapalı alan, izole çalışma. Balık mesela. Destek birimleri, teşekkür almayan pozisyonlar. Arkada destek, lojistik. Bu değil, bu yönetimde olacak. Takdir ve görünürlük olmadığında motivasyonu hızlıca düşer. Yaptığı işin karşılığını hissetmek ister. Yani bunu illaki böyle bir sözle olmasa da o enerjisel olarak o yaptığı işin karşılığını o bir şekilde almalı yani. Bir şekilde onu hissetmeli yani. Duygusal olarak da alabilmeli. Enerjisel olarak da alabilmeli. Yani illa para, alkış, söz. Yani görünür olan olmasa da onu enerjisel olarak da onu hissedebilmeli yani. Burada beni beğendiler, onu hissettim gibi. Anlatabiliyor muyum? Bu bile olmalı. Bu yoksa orada duramaz yani. O enerji oradan kaçar. Yaratılışları böyle. Sürekli emir alan, çünkü yönetici bu, alamaz. Yetkisiz pozisyonlar, çünkü sorumluluk sahibi. Yetkisiz pozisyonlarda yapamaz. Alt kademe memuriyet. Sıkı hiyerarşik sistemler. Karar veremediği yardımcı roller. Onun karar vermesi lazım. Yardımcı rollerde olmaz. Yetki kullanmadığı yerde özgüveni zedelenir. Zamanla içsel öfke ve isteksizlik oluşur. Yani burada aslanın işte o alt mizacını, alt doğasını bilmek çok önemli. Altta ne var? Sıcaklık var, erillik var, kuruluk var. Yani bunlar insana ne verir? O eril dişil enerjilerde daha ayrıntılı anlatmıştım. Kararlılık, işte inisiyatif alma, yetkinlik kazanma, bu tür şeyleri verir. Dolayısıyla aslan buralarda yapamaz. Aşırı rutin, değişimsiz ve yaratıcılık içermeyen işler. Tek tip üretim hatları. Yani şu farklı duruyorsun, önünden geçiyor böyle, sen ona sürekli bakıyorsun falan. Gün boyu aynı döngüde ilerleyen görevler. Esneklik tanımayan iş akışları. Şimdi buraların da kendine ait burçları var ve bu burçlar da burada olmaktan zevk alıyor. Aslında bu Allah Teala'nın çok güzel bir merhamet ve rahmeti yani. Sana senin yapacağın işe yönelik bir böyle sırt çantası vermiş. Onlar burçlar oluyor. Sen o burçla beraber yaptığın şeyden aslında zevk alıyorsun. Şimdi bunlar aslan için çok zevksiz ve sıkıcı işler iken bunları yapan burçlar için de çok zevkli. Mesela Başak Burcu böyle ayrıntılar, temizlik, işte ayrıştırma, böyle didiştirme, ondan aşırı zevk alıyor. Başkası onu görse der ki, ay ne yapıyorsun sen ya, kafayı yedin, sıkılır. Ama ondan zevk alır hale getiriyor Allah Teala ona Başak Burcu'nu vererek. İşte aslana da aslan enerjisini vermiş. O da yönetmekten zevk alır hale gelmiş yani. Burada da çok müthiş bir rahmet var. Tek düzelik aslanın enerjisini söndürür, parlayamadığı ortamda içe kapanır. 4. Sürekli eleştirilen ama takdir edilmeyen meslekler. Hata odaklı denetim işleri. Sadece yanlış arayan pozisyonlar. Negatif geri bildirim ağırlıklı sistemler. Eleştiri tek başına bırakıldığında özgüveni kırar, takdirle dengelenmediğinde de performans düşer. 5. Aşırı hizmet ve fedakarlık gerektiren görünmeyen işler. Görünmeyen bakım destek rolleri. Balık buradan zevk alır mesela. Balık da buradan çok acayip bir iç tatminlik. Yani ben burada işte yaşlıya hizmet ediyorum dediğinde balık için müthiş bir kazanımdır yani. Sürekli başkaları için ama kendisi geri planda kalan işler. Buranın da başka burçları var. Hizmet eder ama karşılığında değer görmediğinde tükenir. Gücünü ve etkisini sınırlayan dar alanlı meslekler.
Soğuk, duygusuz, insan ilişkisinin zayıf olduğu işler. Çünkü sıcak ve eril demiştik yine bunlar sosyal insanlar. Başarıyı sahiplenemediği, emeğinin görülmediği işler. Başkasının adına yürütülen projeler. Sürekli gölgede kalan pozisyonlar. Kendini ifade edemediği, bastırıldığı ortamlarda, yani otoriter, katı, baskıcı kurumlarda böyle kendini ifade edemiyor. Oradaki inisiyatifini ortaya çıkartamıyor. İnisiyatif geliştirdiğinde sen şimdi icat çıkarma, sana söyleneni yap dendiğinde orada zaten aslan bir nevi bitiyor yani. O yüzden Aslan Burcu çok güzel. Gerçekten Aslan Burcu insanı kendi değerini bildiğinde çok harika bir potansiyelle çok güzel işler yapabilir. Aslan Burcu'nu anlamak için Kova'yı da anlıyoruz ama Kova'yı yani bu ikisinin bağlantısını Kova Burcu'nda anlatacağım. O yüzden Aslan Burcu şimdilik bu kadar arkadaşlar.